Bu videomuzun içeriğinde TürkSat Uydu Kurumu'nun son dönemdeki uydu ve projelerindeki gelişme, değişim ve haberleri inceliyoruz. 17 yıl boyunca hizmet veren TürkSat 3A uydusu, 15 Ağustos 2026 tarihindeki görev süresini tamamlayarak devre dışı kalıyor. Bu uydudaki mevcut tüm televizyon ve radyo yayın kanalları 15 Ağustos gece yarısı TürkSat 4A uydusuna aktarılacak. Bu aktarım sonunda uydu alıcı cihazınızda TürkSat 4A uydusu üzerinde şebeke tarama yaparak güncel frekanslı yayınları yüklemeniz gerekir. Çoğunluk uydu alıcılarında bulunan TKGS denilen TürkSat kanal güncelleme sistemi tipi olan alıcılarda bu iş otomatik olarak gerçekleştirilir. TürkSat kanal güncelleme sistemi olmayan eski uydu alıcılarında da izleyicilerin TürkSat 4A uydusu üzerinde otomatik şebeke taramasını ve televizyon, radyo sekmesini seçerek 4A uydusunun yeni frekanslarını güncellemesi gerekiyor. Uydu geçişiyle birlikte tüm televizyon kanallarının frekanslarının değişeceği yönündeki iddialar da doğru değil. Daha önce TürkSat 4A üzerinden yayın yapmakta olan kanallar mevcut frekanslarını aynı yerde kullanmaya devam edecek. Yalnızca TürkSat 3A üzerinden yayın yapan kanalların mevcut frekansları TürkSat 4A'ya taşınmış olacak. TKGS sistemini kullanan uydu alıcılarıyla Digiturk, D-Smart ve TVBu abonelerinin herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmıyor. Bu platformlarda yayın yapmakta olan televizyon, radyo yayın kanal listeleri otomatik olarak güncellenecek. Son günlerde bazı açıklamalarda 15 Ağustos itibarıyla SEDE yayınların tamamen sona ereceği öne sürülse de sektör temsilcileri bunu yalanladı. Yayıncılık sektöründen yapılan değerlendirmelerde SEDE yayınların sonlandırılmasının TürkSat'ın değil, tamamen televizyon kanallarının ticari kararı olduğu vurgulandı. Dolayısıyla tüm kanallar için ortak bir SEDE yayın kapatma kararının bulunmadığı, isteyen yayın kuruluşları stüdyolarından TürkSat uydusuna SEDE standartta yayın gönderebiliyor. Kamu yönetiminin bilişim ve bulut altyapılarını tek çatı altında toplamak, e-devlet dahil kritik devlet kurumları sistemlerine güvenli ev sahipliği yapmak, yapay zeka yeteneklerini, özel yüksek kapasiteli veri işleme ve depolama merkezlerini sağlamak amacıyla oluşturulan TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi projesinde, 22 Temmuz günü projenin ana yerleşim bina temeli atılarak projeyi gerçekleştirme aşamasına geçildi. 2028 yılı başlarında devreye girmesi beklenen bu projede 5 ana madde ön plana çıkıyor. 1. Merkezi bulut altyapısı sayesinde kamu kurumlarının bilgi teknolojileri ihtiyaçları tek bir merkezden karşılanacak. 2. E-Devlet Hizmeti platformunda yüksek güvenlikli yerli ve milli altyapıda veri güvenliği sağlanmış olacak. 3. Türk yapay zeka teknolojilerinin değişiminin yapılarak özel ve güçlü bilişimin sunulmasına ev sahipliği sağlanacak. 4. Farklı kurum ve bileşenlerin ayrı ayrı donanım harcaması yapılmasının önüne geçilerek kaynak verimliliği gerçekleştirilecek. 5. Kritik sistemlerin sürekli çalışması için yüksek dayanıklılığa sahip veri ve bulut hizmeti sunularak Türkiye'nin verisinde güvenlik sağlanacak. Uydu üzerinden iletişim ve yayıncılık sektörünün en önemli hizmetlerinden biri de uydular üzerinden geniş bantlı iletişim sağlayan ve internet hizmetleri sunan VSAT teknolojisi. İzlemekte olduğunuz videoda TürkSat'ın gerçekleştirdiği VSAT Atlas, Küresel Operasyon Takip ve Analiz Sistemi projesini görüyorsunuz. TürkSat'ın uydu iletişim ağlarındaki kontrolü için geliştirilmiş yeni nesil bir yönetim operasyon platformu devreye alındı. Gelişmiş veri analizi ve harita tabanlı izleme ile uydu terminallerinin takibini ve yönetimini merkezi ve akıllı hale getirir. Küresel ölçekte sürekli terminal takibi yapar. Şu anda gökyüzündeki yörüngelerinde çalışmakta olan TürkSat'ın 3A, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A uydularının kapsama alanlarını haritalandırır. Konuma göre ışın kalitesi olarak da adlandırılan sinyal analizi yapar ve konumsal terminal durum takibi sağlar. Gerçek zamanlı izleme ile
uyduları anlık olarak gözlemler. Olası arıza ve sorunları erken aşamada fark ederek önlem alınmasını sağlayan bir teknoloji. TürkSat'ın yerli olanaklarıyla geliştirdiği uçak içi internet projesinde altyapı, test ve entegrasyon parçaları tamamlanarak sistem altyapısıyla hazır hale getirildi. Hizmetin ilk olarak bu yıl A-Jet uçaklarında başlatılması, 2027 yılında ise Türk Hava Yolları uçaklarında devreye alınması planlandı. A-Jet filosundaki uçaklar için teknik montaj ve kurulum standartlarındaki zorlu testler, başarıyla tamamlanıp hizmetin bu yıl içinde verilmeye başlanmasına hazırlık yapılıyor. Yüksek hızlı internet hizmeti, 2027 yılında Türk Hava Yolları filosuna da yaygınlaştırılarak devreye alınacak. Projedeki siber güvenlik, faturalandırma, bilişim teknolojileri kurumu ve benzeri entegrasyonlar tamamlandı. Tüm trafik, TürkSat Network Operasyon Merkezi üzerinden 7/24 izlenecek. Bu ve benzeri iletişim, uydu haberleşme, televizyon, radyo yayıncılık, nesnelerin interneti, 5G telekomünikasyon teknolojileri ile ilgili videolara erişebilmek için kanalımıza abone olarak konuyla ilgili oynatma listelerine göz atabilirsiniz.